Ya işte konteyner bir ev. Yeni yaşam arayışındaysanız, yeni yaşam alternatifleri arıyorsanız mutlaka benim videolarıma denk gelirseniz. Çünkü videolarımı duygularıyla, imkanlarıyla, ya sen ne yaptınlarıyla, nasıl oluyor bu işler, ne olmalıyla bu tür bir çemberde toplayarak ele aldığım için bazen ağlayabilirsiniz, bazen bilgi alabilirsiniz, bazen morallenebilirsiniz, bazen dinlenebilirsiniz. Genelde şehirden gelenlere sorarlar. Ne oldu, başın göğe erdi mi derler ya. Senin buraya geldikten sonra kazandığın veya değişen bir huyun var mı? Onu en iyi eşim bilir ama ben hani bence daha sakin oldum herhalde ya. Eskiden şehirdeyken daha sinirliydim. Her şeye sinirleniyordum, dert ediyordum. Burada biraz daha relax oldum herhalde. Zaman var, birbirimize daha çok zaman evet. ayırabiliyoruz. Yani çünkü eskiden bu zamanı bulamıyorduk. İşti, güçtü, trafikti. Büyük şehirde bir koşuşturmaca var. Burada o koşuşturmaca var olsa bile çünkü o kadar boş zamanın da kalıyor. Kendine ayırabilecek Yani zamanın kalıyor. Ben bazen işte eşim yatıyor gece, ben işte 2'de saat uyanıyorum. Hadi ben balığa gidiyorum diyorum. O kadar. Atlıyorum, 10 dakika sonra sahildeyim, balık tutuyorum. Sabah 8 oluyor, geliyorum. Bu tarz videolar her zaman işinize yarayacak videolar. Ben insandan kaçıp insana aşık olan birisi olduğum için de bu insanları ben sürekli buluyorum. Bulmayı da çok seviyorum. Odak noktası da yaşam olduğu için de onlar benim karşıma çıkıyor, ben onların karşısına çıkıyorum, ben sizlerin karşısına çıkıyorum, sizler benim karşıma çıkıyorsunuz falan gibi. Böyle bilginin, terapinin, mutluluğun, duygunun, hata yapmamanın, çözüm bulmaya çalışmanın birleştiği videolarla karşınızda oluyorum. Onlardan bir tanesi bu genç çiftimiz. Güzel bir konteyner ev yapmış. Tercihlerini böyle kullanmış. Bakalım neler anlatacaklar. Bir hikayeyle daha karşınızdayım. Hadi başlayalım bakalım. Böyle bir şey gördük burada. Bu ne? Bilgisi olan var mı daha önce? Baksana, böyle çanak gibi oluşmuş bir şey. Sizin bilginiz var mı? Ne olduğuyla ilgili? Görüntü güzel duruyor. Yani görüntüye biraz şey yaptım da. Burada da mantar var. Bu amca yenmez. Değil mi? Çok güzel görüntü. Adım Serpil Akdemir. 57 yaşındayım. Almanya doğumluyum ama İstanbul'dan göç ettik. Merhaba, ben Süleyman Akdemir. Makine mühendisiyim. 60 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Biz de buraya yerleştik, artık Muğla'lı olduk. 28 yaşında bir kızım var. Kitap okumayı, el işi yapmayı severim ama en çok da sevdiğim yamaç paraşütü yapıyorum. Hobilerimden bir tanesi de single olarak yamaç paraşütü yapmaktır. Hobilerim çok fazla. Ben de eşim gibi yamaç paraşütü yapıyorum. Aynı zamanda balık tutmak büyük hobim. Havalı silahlarla atış yapmak sevdiğim hobilerden. Model yaparım. Onun dışında bahçe işleri uğraşmayı severim. Ben bu evi bir demirci arkadaşım var. Çok samimi, yıllarca birlikte burada arkadaş oldum. İyi bir demircidir. Sadece ikimiz yaptık bu evi, inşa ettik. Hatta birçok şeyi birlikte yaptık. Tabii sen de yardım ettin. Allah Allah, amele, taş taşı. Amele, kum taşı. Yani siz zannetmeyin bu havuzlar için buraya usta geldi. Bunların hepsini kendimiz yaptık. Eşim, kızım, işte arkadaşlarımız yardım etti ama hep el birliğiyle imece usulü yaptık. Buraya bir paralı biri gelip bir şey yapmadı yani. Daha bitmedi, bekleriz. Amele yardıma. Boğaz tokluğu karşılığına. Bir 5 sene sonra her bir şey bitti mi de gene bekliyoruz Mangala yani. şey Aradaki farkı o zaman keyfe. O zaman farkı görmeniz lazım. Buraya kimse gelmek istemiyor dağ başı diye. İnsanlar veya küçümsüyorlar işi. Villa projeleri var, başka projeler var. Hani o işleri yaptıkları için bunlara gelmek istemiyorlar. En son biriyle anlaşmak üzereydim, vazgeçti, gelmedi. Ben de kızdım.
Yaparsın oğlum sen dedim. Oturdum bütün tesisatı, arkadaşlarım da yardım etti. İşte biri boruyu tuttu, biri kabloyu çekti. Birlikte yaptık. Tabii ki en büyük pandemiydi başta. Evet. Sonra da baktık ki iyi gidiyor. Biz niye geri dönelim dedik ve kalmaya karar verdik. Evet, İyi aslında de ettik. sağlık problemlerimiz vardı. Hastalıklarla uğraştık uzun bir dönem. Daha sonra da pandemi olunca zaten sağlık sorunlarımız da olduğu için İstanbul'dan kaçmaya karar verdik. Buraya da gelince buranın keyfini, rahatlığını da görünce artık bir daha geri dönmek istemedik. Geldik, buraya yerleştik. Biz daha önce zaten geliyorduk buraya. Biz Sürekli geliyorduk. 96 yılından beri buralara zaten geliyorduk. En son 2018 yılında evimizi almıştık. O zamandan beri hani part time arada sırada geliyorduk. Ondan sonra artık kalıcı olarak geldik. Üzümlere bakalım. Gel Asmalar. bakalım asmalara. Asmaların çoğu arkadaşlarımızdan hediye geldi. Yani mesela bunlar Adapazarı'ndan geldi. İşte bir kısmını biz aldık. Bazılarını komşular köyden getirdiler, diktiler. 40'a yakın ağacımız oldu. Ama en güzel de bu sene ilk defa kayısı Aa, ağacı meyve verdi. Evet, çok güzel meyve verdi. Üstü doluydu ve şahane Çok tatlıydı. lezzetliydi. Bunu geçen yaz korkunç hasat ettik. Korkunç güzel bir aroması var bu kekiğin. Buraya has bir kekik. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza bunları paketleyip hediye ediyoruz. Koklamanızı Ama öneririm. bunu yani, biliyor harika. muyduk? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Ben bunu kökten kesecektim ta ki kulakları çınlasın. Abdullah abimiz ne yapıyorsun sen bu kekik diyene kadar. Onun için öğrendik. Şimdi bizim arsada bu kekiklerden birkaç yerde daha var ama çok güzel bir aroması var. Yani tavsiye ediyorum, çok güzel. Hakikaten. Vereceğim. Bu 4 siterdi. 2800 lira falan verdim herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene. Köylüler Köylüler getiriyor. getirdi. Köylülere söylüyoruz, parasıyla getiriyorlar. Isı yalıtımı için alttan da mantolama yaptık. Aşağıdan şu da an salon. soğuk yemeyelim diye. Bu bölüme çocukların çıkması yasak. 18 yaş üstü. Burası herhalde binayı en net gördüğümüz yer. 3 tane lojistik konteynerden oluşuyor. Bir tane şu üstünde olduğumuz 12 metrelik konteyner. 2 tane de 6 metrelik konteyner koyduk. Ortasını da birleştirince U şeklinde böyle bir yapı oluşmuş oldu. Burası gün batımı terası. Ha, evet, burası bizim rahmetli komşumuzun köşesi. Buranın ismi David's Corner. Bu pandemi döneminde koronadan kaybettik. Çok iyi bir insandı. Onun anısına buraya David'in köşesi dedik. Elektriği üretmek için de güneş panellerimiz var. Orada 4 tane panelimiz var. Burada da 6 tane var. Bunlar evin elektrik enerjisi. Güneş olduğu sürece bunlarla sağlıyoruz. Güneş olmadığı zaman, rüzgar olduğu zaman da rüzgar türbinim var. O da hemen önünüzde görüyorsunuz. Eskiden aç vanayı, istediğin kadar su kullan. İşte bir makineye bas, bulaşık yıkansın. Ama şimdi o değil, önce bir düşünüyorsun. Acaba benim elektriğim yeter mi, yetmez mi? Güneş var mı? Tasarrufu öğreniyorsun aslında bir şekilde. Aküleri doldurursam çalışırım çünkü aküler bilirler. Şeyin yok, güneş bir hafta. Hayır şöyle. Güneşi bekliyoruz. Daha önce sadece 3 tane panel vardı. Şimdi 6 tane daha yeni koydum. Bunları devreye daha yeni aldım. Bugün bağladım. Daha tam aküler dolmadı. Güneş olmadığı için. Güneş olursa sıkıntı yok. İşte güneş olursa inşallah bulaşık makinem Çalışacak. Eller büyük kapaktan kurtulacağım. Kuru kuru kalmışlar artık. Yaza bunlar iyice büyüyecekler. Asmalarımız Adapazarı'ndan geldi. Komşularımız sağ olsun, kulaklarını çınlatalım. Arkadaşlarımız gönderdi. Ne yapacağız bunlarla? Pepeçura pepeçura yapacağız. Bunlar Karadeniz üzümü, kokulu üzüm, siyah üzüm. Tabii şu anda meyvelerini göremiyoruz ama yazın topladık, yedik. Bunların suyu sıkılıyor. Karadeniz'in meşhur bir tatlısı var, pepeçura diye. Onu yapacağız inşallah. Komşum kulaklarını çınlasın. Allah razı Beraber olsun. yiyeceğiz inşallah. İstanbul'u eleştiriyoruz falan ama sonuçta benim hayatım İstanbul'da geçti. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm.
İstanbul'da birçok şey kazandık, yaşadık, orada eğitim gördük, oraya hizmet verdik, ülkemize hizmet ettik. Emekliliğe Seviyoruz da. geçtik. Emekli moduna geçtik artık. Doğru yani aynen. Şöyle bir rahatlığımız var. Şimdi kafamızı kaldırdığımız zaman, baktığımız zaman pencereden dağları, tepeleri, ovaları görebiliyoruz. Çok keyifli oluyor. Bunu yaşamak çok farklı bir şey. Şimdi şehirdeyken ne oluyor? Bloktan kafanızı çıkarınca karşıdaki apartmanı görüyorsunuz. Bu bir tercih yani sadece. Bak kümes bile hazırladım yani. Baharda inşallah tavuk. Baharda Ve- burada bir çekirgeler oluyor. Kocaman kocaman. Komşudan ödünç tavuk aldık. Saldık buraya. Böcek çocuk yedi. 40 metrekarede yaşayıp dünyayı daha fazla gezip veya daha fazla insan görüp vizyonunun geniş olup rahat kafayla yaşamak mı? Yoksa 150-200 metrekarede çok büyük evlerde yaşayıp tek amacı işte bir üst model telefon alıp mobilya değiştirmek zihniyetinde mi yaşamak? Yani küçük bir eve ne kadar büyük bir hayat sığar? Vallahi küçücük bir eve o kadar büyük bir hayat sığar ki ben ilk evlendiğimizde 1+1'de oturduk 10 sene ve orada çok mutlu olduk. Lüks aramıyoruz biz. Lükse hiç gerek yok. Önemli olan dostluklar olsun, arkadaşlık olsun, samimiyet olsun, doğa olsun. Bunlar benim için çok daha önemli. Ben kalkıp da bir son model bir arabam olacağına bir yeri gezmeyi tercih ederim. En kaliteli yokluğun nedir? Ne oldu burada? En kaliteli ulaşamamazlığın. Hiç öyle bir şeyim yok. Çünkü atıyorum ocağınız da olmasa burada yakarsın 2 odun, al sana ateş. Bak ağacımızın zeytinlerini dökülmüş şu anda. Görüyor musun ne kadar bak iri de yağmur yemişler. Bak ne kadar güzel. Çok güzel yağlık zeytin veriyor. Buranın zeytini çok kaliteli. Hatta zeytinden laf açılmışken şunu söyleyeyim. Biz bu araziyi aldığımızda sadece şu 2 tane zeytin ağacı vardı. Bu ağaçlar yaklaşık 120 yaşında. Başka da bu arazide bir başka ağaç yoktu. Sadece bu 2 ağaç vardı. Biz kendimiz 40'a yakın daha ilave ağaç diktik. Bir şey kesmedik. Üstüne daha fazla diktik. Özellikle de şu sırada bir 9 tane badem ağacı Onun diktik. hikayesini anlatalım. Özellikle diktik. Şunlar Niye bodur 9 badem. diye sorabilirsin. Niye özellikle 9? Biz İstanbul'da yaşarken bizim bir köpeğimiz vardı, Golden'ımız. 9 yaşında vefat ettiği için onun adı da Badem'di. Adını Badem koymuştuk. Yitirince ne yapalım ne edelim onun anısına 9 tane badem ağacı dikelim dedik. Onun da hikayesi buradan geliyor. Bu ağaçlar Onun için kızımız 9 Badem'in. tane bademin. Onun hatırası. Ne alıyor? Biz çok seviyorduk bademi de ondan. Biz hayvanları çok seviyoruz. Ne yapalım? Olacak. Bütün hayvanlar bizim. Bir tane dut ağacı var. Hediye geldi bunlar. Şu Zaten kadarcıktılar. Bak ne kadar büyüdüler. Şu sessizliği bir anlatmak yani bakar mısın? Ne kadar insanı dinlendiriyor. Çıt yok. Abi o kadar yer geziyorum mesela. İnsanların farklı farklı tercihleri var ya. Tabii. Şimdi siz de az önce anlattınız bana mesela. Şöyle yürüyelim mi? Hı. Ben almışım yanıma böyle Tamam. 2 tane cengaver, 2 tane genç arkadaşım. Siz de sitede oturmuşsunuz mesela. Yüksek binalarda Tabii. oturmuşsunuz. Şimdi oradaki ruh haliyle orada oturan şu anda milyonlarca insan var. Şu an böyle dağ başında bu kadar taşlık bir arazide oturan bir çiftin düşünce farkı ne oluyor yani? Ya Hadi insanları şöyle düşündürelim. Sitede de oturmanın Anladım. belli bir artısı eksisi vardı. Tamam o şehir yaşamındayken o sitenin imkanlarından yararlanıyorduk. Neydi? Güvenliği vardı, işte havuzu vardı, sosyal imkanları vardı. Hani yaşıyorduk onu. Ama şimdi buraya gelince burada şimdi kendi arazimizdeyiz. Şu telle çevrili olan bizim. Burası sizin. Yani istediğiniz yerde oturursunuz. Kimse size karışmıyor. Kaybettiğin bir şey var mı? Yok. Kazandığın ne var? Kazandığım şey şu, sessizlik, doğanın içindeyim. Yani bakın bir Sessizliği istemeyen de olabiliyor. Ha, olabilir, bu bir tercih. Bizim tercihimiz bu yöndeydi. Niye diyeceksin dağın başına geldin, yani daha şey yok muydu? Ucuzdu. Bir şey üretmek. Bir şey üretmek. Benim hedefim neydi? Böyle bir arazi alıp, bu dediğim gibi 2 tane ağaç vardı. 40 tane ağaç diktik. Bu ağaçlar büyüdüğü zaman burası cennet bahçesi gibi olacak. Yani şu
Şu taşların hiçbirini görmeyeceksiniz. Teknik olarak bir pişmanlığın var mı? Ya bu arazide aslında şunu ilk zamanda düşünmemişiz dediğin bir şey var mı? Ya buranın su çıkmayacağını tahmin edemedim. Ben dedim belki su çıkar ama su maalesef yok. Bizim en büyük sıkıntımız su. Ama su, Çözümü de buldun. şöyle söyleyeyim. Su Muğla'da artık bir sıkıntı şu anda. Hatta haberlerde duymuşsunuzdur. Şu anda en susuz yerler içinde Muğla geçiyor. Su olmadığı için ben buraya jeolog getirdim. Rezistif metotla su araştırması yapıldı. 150 metreye kadar bakıldı. Arazinin yapısı itibariyle bu bölgede su yok. Zaten bu bölgenin karakteristiği o, su yok. Ama şu anda Muğla'da da yağmur suyu hasadı şu anda teşvik görüyor. Yağmur suyu hasadı, hatta yeni kanun çıkıyor. Yeni yapılan sitelerde yapılacak. Yağmur suyu hasadı çıkacak. Ben bunu çok daha önceden öngördüğüm için ben zaten evimi yaparken yağmur suyu hasadı yapacak şekilde dizaynımı yaptım. Yağmur suyunu depolayacak bir yere ihtiyacım vardı. İlk şeyde şu karşıda gördüğünüz su tanklarına depolamayı tercih ettim. Ama onlar 25 ton. Yani yazın benim sulamama yetmiyor. Dolayısıyla böyle bir sarnıç yapma ihtiyacı hissettim. Aşağı yukarı 10 metreye 4 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde 150 ton su alacak kadar bir sarnıç kazdırdım. Gördüğünüz gibi bu kazımdan çıkan taşlarla kendi duvarlarını ördük. Yani içinden çıkan taşlarla örüldü, sıvandı, izolasyonu yapıldı. Üzerine de böyle bir sandviç panel yaptım. Bununla da üzerine yağan yağmur direkt kendi içine akıyor. Dolayısıyla şu alan aşağı yukarı 60 metrekare yağmur suyu toplamak için kullanıyoruz. Diğer bir toplama yöntemi de gördüğünüz gibi bahçede yağmur suyu toplama havuzlarım var. Şu an 4 tane. Bunların içine çakıl koyacağız daha estetik görünsün diye. O sağanak yağışlarda o havuzlara yağan yağmur yine şu borular vasıtasıyla direkt sarnıca akarak depolanıyor. Şu anda aşağı yukarı içinde 35 ton falan su birikti. Bir ay oldu aşağı yukarı. Ama kullanma suyumuz yağmur suyu ve köylerden aldığımız tankerlerle gelen su. Çaylar güzel oluyor mu abla? Hangisi? Çay yok, çay Yağmur içme. suyuyla, Bundan yağmur olmaz. suyuyla ilk yağdığında bir çay demleyeyim sana. Lezzetine doyamazsın. Kışın, Biz aslında her geleni çalıştırıyoruz kısacası. geçen hafta arkadaşlarımız buradaydı. Hadi el birliğiyle şunu yapalım dedik. Yaptık Sağ olsunlar olsunlar. bizi çamurdan kurtardılar. Ya Murat sen de dedin ya bakın her taraf taş yapılabilirdi. Herkes sordu niye yapmadınız, niye etmediniz, taşınız var. Ama bizim tercihimiz taş değildi. Çünkü herkes bir şekilde taş Türkiye'de ya da burada çok görünüyor. Eşimle biz konteynere karar verdik. İnşaatlarda kullanılan konteynerlerden değil fark ettiysen. Uluslararası kargo taşımacılığında gemilerde kullanılan lojistik konteynerler. Gördüğün gibi saçları 3 milim bunların. Ciddi bir çelik konstrüksiyonları var. Çok sağlam. Yük taşıma kapasiteleri çok fazla. Ondan sağlamlığından dolayı ben bu konteynerleri tercih ettim. İyi bir ısı izolasyonu yaptım. Onun için bunları kullandım. Sağlam sağlam. Zıplama ya. Denilir mi? Sağlam değil. Göçüyormuşum falan ne medyaya şey olursun ha. Lojistik konteyner ama iki tip var farkındaysan. Bir tanesi normal standart yükseklikte. Sağ tarafta gördüğünüz o high cube daha yüksek bir modeli. Biraz daha yüksek diğerine göre. 30 santim kadar daha yüksek. Ya farkındaysan şu an daha konteynerlarımız boyasız. Bunlar hala orijinal halindeki gibi. Ama biz bunları yakın zamanda boyayacağız. Şu kışın geçmesini bekliyoruz. Doğaya uygun olsun diye yeşil boyamaya düşünüyoruz. Bizim zaten konseptimiz yeşil siyah renklerde. Bahçemiz düzenlenmiş olacak. İhtiyarlamış olacağız. Ama muhtemelen çok güzel bitirmiş olacağız. Vallahi keşke erkenden yapsaydık ama erken yaşta şöyle bir handikap. Çocuk olduğu zaman hemen herkes ay acaba nasıl okuldu, geleceğiydi, çocuklar için hep bir gelecek hazırlığının içinde oluyorsun. Biz o yüzden geç kaldık birazcık. Avantajı ne olabilir? Çocuklar çok daha kendine güven
dersleri oluyor burada bir şekilde. Doğa bir okuldur aynı zamanda ve çocukların dediğim gibi öyle trafikti, yani bir beton bloğun içinde büyümüyorlar. Dışarıda büyüyorlar. Ben burada daha çok bisiklete binen çocuk da görüyorum. Bir sürü kurslara giden çocuklar görüyorum. Beden spor yapan çocuklar görüyorum. Bak Murat, şimdi eğer şeyde olsaydık, bir düz bir yerde olsaydık ne olacaktı? Gözümüz kapalı dümdüz yürüyebilirdik. Ama ben biliyorsun 60'a merdiven dayamış bir kadın olarak ne yapıyorum? Taşları atlamaya çalışıyorum. Bedenimi çalıştırıyorum, kafamı çalıştırıyorum. Herkese tavsiye ederim. Ya işin şakası bir yana, gerçekten şey farklı. Beden olarak daha farklı yaşıyorsun, daha zinde hissediyorsun. Büyük şehirlerde yaşayınca hiç böyle börtü böcekti, yılan da akrepti, onlarla hiç yüz yüze gelmediğin için gayet rahatsın. Ama buraya gelince en çok korkum böcek, yılan. Onun için sağ olsun eşim araştırmış, bulmuş. Bana bir tane değil, evin etrafında bu güneş enerjisinden akrep ve yılan kovucular var. Bunlar belli bir mesafede bir ses yayıyorlar. Biz duymuyoruz tabii. Böylelikle haşeratlar bizim evden uzak kalmış oluyor. Ya araziyi düzenlerken buradaki taşlara elden geldiğince mesela bu büyükleri falan dokunmak istemiyorum. Sadece yürüyüş anında şu ayağımıza falan takılacak gibi olan şu ufak taşları alacağım, temizleyeceğim. Onun dışındaki şeyleri dokunmak istemiyorum pek. Ya şimdi şöyle, o kadar yer geziyorum. Abi tecrübelerime göre yeni gittiğim bir yerde başarısız olma sebeplerinin en başında kendi ortamını bulamama durumu geliyor. Onun arkasında tabii ki bir sürü sebep var elbette ama o insanlar kendilerini tanımadıkları zaman veya aynı frekansınca kişileri bulamadıkları zaman orada kendine uyumlu bir hayat kuramıyorlar. Veya kurduktan sonra kötü günler yaşıyorlar. Sonra bulunduğu pişmanlık oluyor. Bulunduğu yeri zarar veriyor bulunduğu yere. Biz kendi şartlarımızı burada aramadık. Yani zaten o amaçla geldik. Yani burada şimdi kendi yaşadığın şartları zaten aramaya kalksan belki bulamayacaksın. Çok sosyalleşiyoruz. Yani her türlü çevreden, köylerde falan arkadaşlarımız var. Gerek şehrin içinde, gerek sporda balığa gidiyoruz. Balıkta işte olta attığın insanla yan yana tanışıyorsun. O insanla arkadaş oluyorsun. Birlikte botla balığa çıkıyorsun. O kadar çok bir çevremiz oluştu ki burada. Yani yalnız kalmaya zamanımız yok. Tamam ama şimdiki gençler ya da biz şey farklı. Orada tiyatro yok, orada opera yok, orada Yani- bilmem ne yok. Tamam iyi hoş da sen hayatında acaba kaç defa büyük şehirde bir operaya gittin? Kaç defa bir tiyatroya gittin? Dedim çok Yani aramıyoruz onu ya, bu orada tür da şey. yapmıyorsun. Yani hadi yapıyorsan da 40 yılda bir yapıyorsun. O zaman ne yaparsın? Burada da ne bileyim yakın Antalya'sı var, İzmir'i var. Çok istiyorsan gidersin. Neyi aradığına bağlı. AVM'lerin olduğu bir yer, işte ne bileyim çok alışverişli bir yer ya da çok okullu bir yer mi? O sana kalmış, senin tercihlerine kalmış bir şey. Şimdi o zaman buradan şu anlam çıkıyor. İnsanlar kendisini çok acayip bir şekilde tanıması lazım. Çoğu insanda görüyoruz ki bu eksiklik var. O yüzden yola çıkamıyor. Yola çıksa bile yörüngesi şaşıyor. Anladım. Buradan bunu çıkarttık, bunu anlıyorum. Peki ben videolarımda uzun zamandır şuna dikkat ediyorum. Yaşamlara saygılıyım. Ben de yaşam değiştirmiş biri olarak zaten bu videolar o yüzden ortaya çıkıyor. Şunu soracağım size, yani nasıl uyum sağlar bir insan başka bir yere gittiğinde? Şimdi kendisinin de zevkleri, keyifleri var ama orada da dokular var. Nasıl uyum sağlar sizce? Bir kere gittiğiniz yörenin kültürüne kendinizi uyduracaksınız. Yani biz eşimle birlikte bazı yörük gecelerine katılıyoruz. Onların bizi hatta artık o kadar işlerine kabul ettiler ki kendi düğünlerine, şeylerine davet ediyorlar. Gidiyoruz, onların orada oyunlarını seyrediyoruz. Bir cenaze oluyor, yine yemek, askere gidiyor yemek. Ve inanın sokaktan siz geçerken şöyle kafanızı uzatsanız hemen buyur ederler. Buyurun gelin yemeğimiz var diye. Bunlar çok güzel şeyler. Yani bunları yaşamanız lazım. Ya Süleyman abi, burada dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi çok taş var ya, bu taşların bazılarının üstünde böyle kendi kendine oluşmuş delikler, değişik şekiller. Yani Aynen. bir Volkanik arazi. ya şuraya bak ya, şu deliğe bak. Buranın volkanik, yani ben buraya ilk yardımda orman mühendisleri gelmişti. Burası daha jeolojik kumlaşma oluşumuna yeni girmiş bir arazi, volkanik arazi dediler. Bu taşlar yavaş yavaş kumlaşıyormuş, yani kum oluşuyor
toprak oluşumuna geçiyormuş. Şimdi kafan çok dağınık. Şu arazide sadece o kafanı dağıtmak için arazide dolaşıp bu Kesinlikle. taşların üzerinde farklı farklı neler var diye bir dolaşsan vallahi kafanda bir şey kalmaz ya. Aynen. Sadece bu basit bir gezi yani bu kadar. Baksana. Hepsinde bir anlam yüklü sanki yani. Şimdi yukarıda bir tane var. Aynı insan yüzü şeklinde. Bak girişimizde duruyor. Ha, Onu da arazide bulduk. Evin önündekinden mi? Aynen. Onu gördüm Şimdi ben. Gösterelim. Ona bakalım. Ha sen şunu diyorsun değil Evet mi? Muratçım demin bahsettik Evet, ya. evet. Bu araziyi dolaşırken böyle ilginç şeyler buluyorsun. Gözler, burun, Burun ağız. oluşmuş durumda. Bu Kafası çıkıyor mu? Çıktı. üstünde öyle Bu da vücudu. o sabit düşmesin diye. Baksanıza ya. Bu Zahmanlardan Hüseyin. Hüseyin abi. Bu taşı ve kökü bulan bizim yamaç paraşütü hocamız ve eşi bizi ziyarete gelmişlerdi. Araziyi dolaşırken böyle bulduk bunu. Çok çekmiş bir Hüseyin Çok abi. ilginç ya. Şöyle ben koyamadım. Dur şöyle yaslayacağız arkaya. Şöyle duruyor. Tamam bu böyle hani keyfine düşkün bir Hüseyin abi. Yani ama gelene de saygısı olan. Aynen. Hoş geldin buyurun geçin ya. Ben oturmaya devam ediyorum. Hüseyin abisi bu yani. Hadi geçelim bakalım içeri. Bir de DSL verelim akşama. Benim terliklerim nerede? Ha şurada. Bilmiyorum. Terliğime sahip çık. Aynen annem dediği gibi. Anne çorap nerede? Nerede çıkarttın sen orada? Oy. Tamam yeter. Konteynerler ikinci el olduğu için bunlar tabii taşıma esnasında çarpıyorlar, ediyorlar. Bu mıknatıslı mı? Yamuk olabilir. Ondan saçlar, bazı saçlar darbe almış olduğu için düz olmayabilir Mıknatıs yoksa. koydun değil mi buraya böyle abi? Zaten. Evet. Olmamış abi, beceremedim. Peki. Bu kadar yapabildik. Soba ısıtıyor ama bak demin de ilk içeri girerken kapıyı açtığımda böyle bir hemen sıcak yüzüme vurdu abla. Isıtıyor evi yani. Yok güzel ısıtıyor canım. Bakma küçücük. Ne demişler? Bir laf vardı. Limonla. Neydi? Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk mu? Öyle bir şey ama Yani bu da güzel ısıtıyor. işlevi büyük yani. İşlevi büyük. Küçük olduğuna bakma sen. Ya şimdi benim hayatımda da hep öyle oldu. Yani işte imkansızlıklar, basitlik. İnsanlar hep şey diyorum yani çoğunlukla mutluluk basitlikte oluyor yani, tamam mı? Hani basit hayatlar. Şimdi bu hayatları görünce insanlar çok yükseklerde, tepelerde bir hayat gibi algılıyorlar ama onun arkasından şu sorulabilir mi? Çok büyük paralarla mı bu hayatlar elde ediliyor? Konteynerları kaç paraya aldınız mesela? 3 tane konteyner var burada. Onlara da 90 bin lira vermiştik Muratçığım. 90 bin lira. Tabii şimdi pahalanmıştır ama hani baktığınız zaman işte 250-300 bin liraya kurduğunuz bir hayat gibi bir şey oluyor yani. Parasız da olmaz elbette. Ama herhalde her şey yola çıkmakla başlıyor. Öyle diyebiliriz yani şu anda. Bir adım atmak, istemek, odaklanmak. Tabii ki eğer bir hedefin yoksa hayatın boş geçiyor. Sen önce bir hedef koymalısın kendine. Ben bunu yapmak istiyorum deyip ona çabalaman O gerekiyor. fırsatlar da gelecekse onu da görmüyorsun yola çıkmazsan. Aynen öyle. İlk bir adımını bir şekilde atacaksın. Gözümü batacak mı? Dikkat et. Çamaşır Öyle asıyor mu buraya? Asıyorum tabii. Çorap asıyor mu çorap? Çorap asmıyorum. El bezlerini Hep asıyorum. olur ya böyle. Anlaşılabiliyor muyuz acaba biz şu anda ya? Anlaşacağız herhalde ya. Sen ne değil. Diyeceksin Murat'cığım kaç kere kavga ettiniz bu kadar evlilikte? 5 kere ettik mi? Yani belki. Karşımızda gördüğün 12 metrelik büyük konteyner. 2 tane de 6 metrelik, bir tane solda bir tane de sağda var. U şeklinde koyduk. Ondan sonra tepeye baktığın gibi çatı kirişlerini döşedik. Üstüne bir sandviç panel koyduk. Burası bir ortak mahal oldu. Havalandırma için yazın şu kepenkleri kullanıyorum, menfezleri. Karşılıklı belli oranlarda açtığın zaman havayı süpürüyor, içerinin serin kalmasını sağlıyor. Yazın burayı bu şekilde havalandırıyorum. Kışın da kapalı tutuyorum. Isıtmayı sobayla yapıyoruz. İzolasyon oldukça iyi. Çünkü sonuçta bunlar saç, 3 milim kalınlığında saç. Eğer izolasyon olmasa biz yazın bunun içinde kavruluruz. 50 derece oluyordu şantiye zamanı yaparken. Bunların içinde taş yünü var. 10 santim kalınlığında. Bordeks duvarlar var. İçine duvar kağıdı kapladık. Eşim İstanbul'dan şeyleri getirdi, işte konteynerları getirdi. En büyük korkum diyeyim, vinçle bunları getirmeleri oldu. Öyle bir sallandılar ki aman oturtacaklar, oturtamayacaklar demirlerin üstüne diye.
Neyse ki çok şükür sağ salim bir şekilde oturdular. Keçilerimiz geliyor. Komşumuz sağ olsun. Arada keçi sütü alıyoruz biz mesela. Saf keçi sütü. O kadar güzel oluyor ki. Bir kaymak bağlıyor üstü böyle. Tabii. Anlatamam. Telefona sipariş vermiyorsun. Bir ıslık çalıyorsun. Bana süt getirir misin diyorsun. Hilal sütün var mı diyorsun. Şuradan sesleniyorsun. Keçiler yavrulamış oluyor. Az sabaha kadar da. Çok keyifli oluyor burası ya. Murat, demin içerideyken de bahsettim. 3 tane konteyneri U şeklinde koyduğun zaman ortada çok ciddi bir alan kalıyor baktığın zaman. Burası ortak alan. Odalar haricinde kullandığımız alan. İyi bir ısı izolasyonu yaptık. Artı manzarayı da görmek için dağları ve cam olmasını tercih ettik. Cam göründüğüne bakma, camlar da ısı cam değil, bir tık daha üstü konfor cam kullandık ki iyi bir yazıltım olsun diye. Dolayısıyla hem aydınlık sağlıyor içeriye hem de ısı yalıtımı sağlıyor. Yalnız tabii arka camlara bir daha film kaplamak zorunda kaldık çünkü oradan çok fazla güneş geliyor. Bu sefer içerideki koltukların şeyleri soluyor. Fazla güneş geldiği için film kapladık. Gece ışık olmadığı için bizi bozacak. Yıldızları seyretmenin keyfi çok güzel oluyor. Yıldız diyor da UFO'lardan bahsediyor aslında. Diyor Ben ki, görüyorum. Hadi canım. Sen görmüyorsun. Ben kaç kere gördüm. Bak, ben Muzaffer'le beraber gördük. Şimdi bir şey diyeceğim ama çok ayıp olacak. Yok, Neyse, kesinlikle görüyoruz. Var. Yok. Var. Yok. Neyse, gelirlerse ziyarete bekleriz. Buyurun UFO'cuları da. Bir bardak su getirem. Ya Serpil abi, altı üstü bir tane konteyner evde yaşıyorsun ya. Ne bu havalar civalar ya. Aynen ya. Alt üstü konteyner ama ben bu konteynerden mutluyum ya. Ya bırak bu işi. Bir şey söyleyeceğim. Sor. Şu kapıyı sen bilerek mi böyle yaptın? Evet. Kulpsuz kapı. Evet. Çünkü ikide bir bak şimdi sana çok güzel bir şey göstereyim. Bir örnek göstereyim. Bu yok kapının. Şimdi. Böyle çözümlere bayılıyorum ya. Böyle hanımların hani kendisinin rahatlığı için çözümlere bayılıyorum. Evet, buyurun. Ya kapının açık kalmasından hoşlanmıyorum. Tamam. Çünkü yemek kokusu, şusu busu. Ellerim diyelim tepsi var dolu. Yok kul buydu, yok bilmem nesi diyene kadar Vücudunla açıyorsun. vücudumla açıyorum, gidiyorum. Ya da geri. Aha da. Bak, gördün mü? Dolaplarım yok. İstemedim dolap olmasını. Çünkü bunlar bana yetiyor. Boğmasını istemedim. Çok büyük bir cam istedim eşimden. Dedim ben büyük bir cam istiyorum. Hep böyle yeşilden gitmişsin. Yeşille ilgili şeyin ne böyle? Bu kadar mı özlem duydun yeşile yani? Yok, biz çünkü konsept ne dedik? Yeşil dedik. Yeşil siyah dedik. Öyle olunca da dedik burasını da böyle yapalım. Yani bir tane parti verdin. Partinin konsepti de sushi partisi. Yani hep sushi mi yenecek? İnsanlar aç mı kalacak yani? Canım arada bir renklilikler odalarda görünüyor. Oralar yeşil değil. Oraları değiştirdik. Banyolarda da yeşil değil. Ya hanımlar mesela iş yaparken, bulaşık yıkarken böyle etrafı hemen kafasını kaldırdığı zaman hemen karşıyı görmek ister. Böyle rahat çalışmak ister. Cam mı bu? Aynen. İstediğin şekilde. Çok başarılı bir alet. Bir kolaylık. Kolaylık. Burada bir buharlaşma olduğunda bu çözüm nasıl oluyor? Olacak. Onu da yapamadım. Bak gördüğün gibi orada Evet, yarım hazır. kalmış. Her şey yarım şu anda ama niye yarım yavaş kaldı yavaş. diye sor. Orada kuşlar var. Nerede Onun kuşlar? için Nerede? orada bacanın içinde yuva yaptılar. Onu kıyamadım. Ha. Şimdi bekliyorum. Onlar uçsun gitsin. Tamam. Ondan sonra davlumbazım hazır. Takılacak. O zaman sana Hayvanları Koruma Derneği'nden bir plaketle seni... Ay teşekkür ederim. bu odamız mesela misafir odamız. Gördüğün gibi yeşil değil. Bu odanın konsepti sarı şekerim. Ondan sonra gördüğün gibi banyolarımız mavi. Bu da kızımın tercihi oldu. Mavi istedi, mavi beyazlı griyle. Ondan sonra bu odanın konsepti henüz belli değil. Başka bir konteynere geçtik bu arada. Tabii ki bu. Yani şurası başka bir konteyner. Mutfağının devamı burası. Öyle. Ha, buraya o zaman ikiye mi böldünüz siz? Tabii. Şuradan ikiye böldünüz değil mi? 3'e. 4'e bölünük. Yani evet, bölüm yaptınız demek istediğim, Aynen. yanlış söyledim. Ha, burası elektrik, burası sizin kalbiniz bu arada. Aynen öyle. Ondan sonra bir bölümden de oda oluştu. Bu bir oda. Buraya da işte böyle misafir odası dedik ama dediğim gibi şu an daha şeyi yok. Bir de şurada bir oda var. Tabii o da bizim yatak odamız. Başka bir konteyner. O da bu tek bir konteyner. Bu altılık tek konteyner. Burada bizim yatak odamız, eşimin çalışma odası ve olmazsa olmazı ebeveyn banyosu. Evet, ev sahibi ve misafir banyosu farklı olması lazım. Çünkü genelde bu tarz sayfiye yerlerinde oturan insanların misafirleri çok olur.
Onun için Değil mi? o istediğim tek bir özellik de oydu. Çok mu seviyorsunuz ya böyle kaba araçları mı diyeyim yoksa böyle tanklar? Ay benim kocam askerlik Jipler. hastası. Abi neredeyse askerde şey bırakıyordu, deli ediyordu beni. Kalacağım deyip neyse son anda kurtardık. Burası da ön bahçeye mi bakıyor? Mahmut Hoca geldi aklıma. Ön bahçede top oynanmaz diyordu ya. Bizde her şey serbest. Serbest mi? O deve yumurtasının işte yumurtası. Ay deve kuşunun yumurtası saçmaladım. O örümceklere karşı aslında. Yani bunu Mimar Sinan da kullanmış zamanında. Ve gerçekten işe yarıyor. Ben çünkü çok korkarım. Ve bütün odalarda bir tane deve kuşu yumurtam var. Böylelikle haşerem yok. Bu sandalyeleri böyle kim seçti? Şeffaf şeffaf. Absürt bir şey. Bari sandalyeler de absürt olsun dedik. Tamam işte değil mi? Evet, evet. Yani çılgın fikir. Ne diyeyim? Çok çılgınca bir şey değil de yani farklı. Öğlen o dağlar görünmüyordu. Şu an karşı tepeler görünüyor. Gel Bazen şöyle cam oturalım gibi seninle oluyor. abi ya. Gel şöyle. Oturalım. Tam böyle biz geldiğimizde biraz hava Burası şeydi. manzara seyretme köşesi. Kitap okurken en güzel oturulacak yer orası. Şöyle oturalım ya. Şurada senle. oturduğun zaman hem yoldan geleni geçeni görüyorsun. Karşı dağların karlarını görüyorsun. Yazın Yıldızları görüyorsun. ben arkadaşlarımı da alayım. Bekleriz. Müzik de yapalım şu verandada. Yiyeceğimizi, içeceğimizi alalım. Zevkle. Şu oda benim, arkadaki Nasıl oda. istiyorsan. Odalar. Şu oda bizim, onun dışındaki her şey sizin. Şu konteyner benim. Sıkıntı yok. O kadar çok arkadaşımız var ki böyle şey, bizim zaten arkadaş grubumuz da biraz ne diyeyim bizim gibi hafif Değişik. değişik diyelim. Hepsinin karavanı, çadır kampları, biz çok çadır kamp yapmışlığımız var paraşütten dolayı. Arkadaşlarımız da o kafada. Yani bazen şey diyorlar işte gelelim karavanları çekelim sizin bahçeye oturalım. Biz de zevkle diyoruz. Çadır kurun. Yani bahçe orada. Kurun çadırınızı oturun. Sıkıntı yok. Ben şimdi paraşüt sporuyla ilgilenen bir çiftim beraberim. Evet. Bu da bir çılgınlık zaten yani. Hayatı nasıl yaşadığınıza, nasıl yaşamak istediğinize, nelerden keyif aldığınıza da bir işaret yani. Bu Hani, çok ilginçtir. değil mi? İlk paraşütte yapmaya hanım başladı. Tutturdu ile ben uçacağım da uçacağım. Ben dedim ki bak aynen şu lafı söyledim. Vallahi dedim bana dokunma benim ayağım yere basacak ben manyak mıyım ne işim var havada ne halim varsa gör dedim. Ben dedi kursa gidebilir miyim? Aynen. Erzincan'da Paraşütle mi? Yok paraşüt. Şaka şaka. Oraya da gideceğim bu gidişle. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bizi ağırladınız. Güzel bir hikaye daha çıkarttık. Ya işte böyle değişik, farklı, sıra dışı bir tane konteynerden ev yapınca işte konu oluyorsun böyle. Yani. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Vallahi inşallah insanlara iyi örnek oluruz. Başkaları da bize örnek alır bir şeyler yaparsa çok seviniriz. Tabii İnşallah soruları varsa da aynen buyursunlar, olumlu sorabilirler. kafalardaki şeyler sorulara olumlu yanıtlar getirmişizdir. Herkesi çekmiyorum. Çektiğim değerli hikayelerden biri oldunuz. Çok Çok mersi, çok teşekkür ederiz.